Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu haftaki videomda sizlere hem pratik hem de çok lezzetli kahvaltılık tarifler hazırladım. İlk paylaşmış olduğum kahvaltı videosundan sonra gelen talepler üzerine tekrardan bu tarz bir sunum hazırlamak istedim. Gerçekten hepsi çok lezzetli oluyor. Aynı zamanda porsiyonluk olduğu için masada çok şık duruyorlar. Aralarından beğendikleriniz varsa içerisindeki malzemeleri değiştirerek de uygulayabilirsiniz. İlginizi çektiyse videoyu izlemeye devam edin. İlk tarifimiz dereotlu çubuk pişi. Küçük bir sos tenceresinin içine yarım su bardağı süt ve yarım su bardağı su ekleyeceğim. Ben az yaptım. Siz isterseniz ölçüyü biraz arttırabilirsiniz. Daha sonra bu karışımı ocakta birazcık ısıtıyorum. Kesinlikle el yakmaması gerekiyor. Hafif ılık olacak. Üzerine 1 yemek kaşığı kuru maya ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şekeri de ekledikten sonra karıştırıyorum ki maya aktif hale gelsin. Karıştırma kabımın içerisinde 2 su bardağı un var. Üzerine 1 çay kaşığı kadar tuz ekledim. Orta kısmına mayalı karışımı ilave ediyorum. Öncelikle karıştırmaya başlıyorum. Benim hamurum yaklaşık 2,5 su bardağı kadar un aldı ama siz hepsini birden eklemeyin. İlk etapta 1,5-2 su bardağı unla başlayın. Daha sonra gerektikçe ilave edersiniz. Hafif ele yapışan yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Ara ara un ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Üzerini streçleyerek 1 saat oda sıcaklığında mayalanmaya bırakıyorum. Mayalandıktan sonra yarım demet kadar ince kıyılmış dereotunu ekledim ve tekrardan yoğurdum. Un serpmiş olduğum tezgahın üzerinde hamurumu açıyorum ve şerit şerit kesiyorum. Bir pizza kesici yardımıyla, dilerseniz yuvarlak da kesebilirsiniz. Daha sonra kızgın yağda arkalı önlü kızartıyorum. Çok lezzetli oluyor. Yağ çekmiyor kesinlikle. Kızardığı zaman da içerisi boş oluyor. Bu da pişmiş hali. Pişilerimi servis tabağına alıyorum ve birinci tarifim bitmiş oluyor. Klasik bir söğüş tabağı hazırladım. Domates ve salatalıktan oluşan, sizlere de fikir olması açısından bunu da kısa bir video ile göstermek istedim. Diğer tarifimiz lor peynirli sebze sarma. 3 tane kapya biber, 2 tane kabak, 2 tane de patlıcan kullanıyorum. İnce ince kestikten sonra üzerlerine sos süreceğim. Sos için yarım çay bardağı zeytinyağının içerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı nane ve 1 tatlı kaşığı da pul biber ekledikten sonra karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum bu yağlı karışımı bir fırça yardımıyla sebzelerimin üzerine sürüyorum. İç harcı için 1 kase kadar lor peynirini çatalla ezdim. Üzerine 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kadar kekik ve 1 tatlı kaşığı nane ekliyorum. Baharatları çeşitlendirebilirsiniz damak zevkinize göre. 1 çay kaşığı kadar da tuz ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Dereotu ve maydanoz da ekleyebilirsiniz. Sebzelerimi pişirdikten sonra üzerlerine yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar lor peynirli harcından ekleyerek rulo yapıyorum. İsterseniz tek çeşit de yapabilirsiniz. Ben hepsini göstermek adına bütün sebzelerden kullandım. Üzerine çeri domates ekleyerek hepsini bu şekilde bitiriyorum. Hem çok hafif oluyor hem de çok lezzetli oluyor. Diyette olanlar da bu tarifi yine tercih edebilirler. Daha sonra hazırlamış olduğum sebzeleri servis tabağına alıyorum ve bu çeşidim de bitmiş oluyor.
Diğer tarifimiz cheddarlı kıtır ekmekler. Üç tane sivri biberi küçük küçük doğradıktan sonra sıvı yağda soteliyorum. Kapya biber ve sarı biber de ekleyebilirsiniz. Üzerine bir tane orta boy küçük küçük doğramış olduğum domatesi ekliyorum ve domates pişene kadar sotelemeye devam ediyorum. İki diş sarımsak rendesi ilave ediyorum. Sarımsak ekmeğe gerçekten çok güzel bir aroma veriyor. Eğer bu tarifi denerseniz mutlaka sarımsaklı yapmanızı tavsiye ederim. Sarımsaklı şekilde de biraz soteliyorum. Daha sonra baharatlarını ekliyorum. Tuz, pul biber, kırmızı toz biber ve kekik kullandım. Her zamanki gibi baharatları çeşitlendirebilirsiniz damak zevkinize göre. En son üzerine mısır ekliyorum. Biz bol mısırlı sevdiğimiz için ben bol bol koydum. Mısır koymak zorunda değilsiniz ya da daha az da ekleyebilirsiniz. Ekmeklerimi 4 parçaya kesiyorum. Ben yine burada bayat ekmeklerimi değerlendirdim. Daha sonra fırın tepsisine diziyorum ve üzerine hazırlamış olduğum harçtan ekliyorum. En son üzerlerine cheddar peyniri ekleyerek fırında pişireceğim peynirler eriyene kadar. Normalde ben bu tarifi aslında kaşar peyniriyle yapıyorum. Ama elimde cheddar olduğu için onu değerlendirmek istedim. Siz kaşar peyniri de koyabilirsiniz. 165 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık bir 15 dakika kadar tutuyorum. Peynirlerin erimesi yeterli. Diğer tarifimiz labneli milföyler. Bir tane milföyü 4 parçaya ayırıyorum. Minik minik börekler elde etmiş olacağız. Daha sonra üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Ve biraz da susam ekliyorum. Bu şekilde boş olarak pişireceğiz. Pişen milföyleri ikiye ayırıyorum. Zaten çok kolay ayrılıyor. Bakın içerisi de gayet güzel pişiyor. İç dolgusu için 200 gram labneyi bir kaseye alıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı kadar süzme yoğurt ekledim. Süzme yoğurt eklemek zorunda değilsiniz. Ben evde olduğu için kullandım. 1 çay kaşığı kadar tuz, 1 tatlı kaşığı nane, 2 yemek kaşığı maydanoz ve dereotu karışımı ve 1 diş sarımsak ekliyorum. Daha sonra harcımı güzelce karıştırıyorum. Milföyün alt tabanına bu harcımdan sıkıyorum ve üst kapağını kapatıyorum. Gerçekten çok hafif ve çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi öneririm bunu da. Şimdi artık soframı kuruyorum. Bu arada sofrada kullanmış olduğum tabakların, bardakların her şeyin linkini aşağıya açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Ve soframın en son hali bu şekilde. Hepsi gerçekten çok kolay ve çok lezzetli tarifler. Aynı zamanda sofralarda da çok şık duruyor. Gönül rahatlığıyla denemenizi tavsiye ederim. Kendi içime sinen gerçekten severek tükettiğim çeşitleri sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda yani haftaya çarşamba günü görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.